Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala hatimil enbiya seyyidina Muhammed Mustafa ve alihi muntacabin ve ashabihi mayamin ve ecmain. Ve ba'd. Esselamu aleyküm kardeşler ve bacılar. Birinci sözlərdə mən çox istəyirəm ki, mənim minnətdarlığımı izhar edəcəyim. Ona görə ki, bu dəvət mənim üçün bir tərəfdən də gözlənilməz idi, başqa tərəfdən də çox şöhrətli və çox istəyən bir dəvətdir. Bilirsiniz, bu yaralar Andijan yarası kimi her halkımızın yüreğinde, her halkımızın gönlünde böyle kan tüken bir yara var. Andijan, Xocalı kendi Azerbaycan'da. Ben onları bir saymak istemiyorum. Sizden heresi bilir ki bizim tarihi geçmişte böyle yaralar var ve rahat yaşamaya imkan vermirler bize. Şimdi biz büyük küresel böhran arefesinde doğduk. Şimdi bizim qabağımızda büyük böhran perspektifi açılır. Ve eğer biz ciddiyetle mesela Ukrayna hadiselerinin işine baksak, biz başa düşmeliyik ki, anlamalıyız ki bu Sarajevo atışıdır. Sarajevo atışının beraberidir. Remzi manada 100 yıl bundan önce Gavrilo Princip ettiği atış ki Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcını işaret etti. Şimdi de 100 yıldan sonra gene de ses verdi. Bu Kırım Yarımadası'nın zapt edilmesidir. Rusya tarafından. Eğer biz başka hadiseleri hem de nazara tutsak, bizim için hiç şüphe kalmaz ki biz 3. Dünya Savaşı'nın arefesindeyiz. Ona göre ki dünya sisteminin, küresel düzenin içeri tezatlar var, içeri ziddiyetleri var. 100 yıl bundan qabaq bilirsiniz ki savaş başlandı kardeşler arasında. Yani Nikolay II, Wilhelm II, Edward, bence Edward o vaxtda İngiltere kralıydı. Onlar birbirine hamısı qohum idiler ve onların birbirine yakın olması bu savaşa hiç engel olmadı, mane etmedi. Bu savaş başlandı. Ve demek olur ki bu savaş bu zamanacan devam ediyor. Bu zamanacan bu savaş ele kurtarmadı ve gelecek 3. Dünya Savaşı bu 3. seriyadır. Büyük ve devam eden savaşın 3. seriyası olacaktır. Bu savaşın məqsədi dünya hükümetini kurmaktır. Hakimiyeti bir elde etmektir. Ve bu dünya hükümeti demek olur ki Deccal'i kabul etmek için bir komite teşkil etmektir. Bu Deccal
qəbul komitəsidir. Belə demək olur. İş burasındadır ki, buna duranlar tek Müslümanlardır. İslam'dan savayı başka güvvet dünyada yoktur ki beşeriyet meraklarını, beşeriyet məqsədlərini müdafiə etsin. Geçmişte 19. əsrdə məsələn Marksizm özünü ele gösterirdi, özünü ele verirdi ki güya bu müqavimət bir gücüdür ki halkların haklarını müdafiə edir ve inqilabçı bir güvve olur. Ama eğer kimsenin bir rüyası bu mənada kalırdı, indi 20 yıl bundan Sovyet Birliği'nin dağılmasından 20 yıl geçti ve hiç kimin rüyası kalmır ki Marksizm gitti, ne müqavimət gücü ne de ümumiyyətlə güç olmur. Hatta o solcular ki Sovyet Birliği'nden sonra kalmışlar, mesela Şərqi Avrupa'da, Latin Amerika'sında vesaire vesaire o solcular imperializmin tarafına köçüblər ve imperializm tarafından halkların düşmanlarına koşulmuşlar. İndi ancak bir güç kaldı. İslam gücü. Ama demek olur ki bu İslam diyende biz gerek dəqiqləşdirək. Biz hansı İslamdan danışırıq? Hansı İslamdan, hansı İslamı nəzərdə tuturuq? Mən siyasi İslam deyirəm. Ve gene de siyasi İslam diyenden sonra gene dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bizim kardeşlerimiz Mısır'da İhvan-ül Müslümin elbette özlerini hem siyasi İslam sayırdılar. Ama siyasi firqələr yaratmak, yapmak, siyasi kasabi siyasetçileri hazırlamak, halktan rey almak seçkilerde vesaire vesaire bu Batı teknikasıdır. Bu Batı priyomlarıdır. Bu siyasi İslam değil. Siyasi İslam ümumiyetle siyasi ideolojiden başlanır. Demek olur ki mücahidlerden daha cesur, daha ateşin, daha inancı adamlar dünyada yoktur. Ama onlar siyasi ideolojiden mahrumdur. Siyasi ideoloji İslami tefekkürde gayrimevcuttur. Ne için? Ona göre ki mesela İslami fezada hiçbir söz ele biz eşitmedik ki mesela küresel düzen nedir? İktisadi sistem nedir? Cahangirler, imperialistler hansı məqsəd için çalışıyorlar, savaşıyorlar vesaire vesaire. Yani ki o ki Marksizm sahte şekilde yanlış ile ama çalışırdı ki müeyyen bir dünya görüşünü versin. Biz bu hiçbir şey bu yolda biz elemedik. Bizde böyle ne metod var, yöntem, ne de mefhum sistemi, hiçbir şey yoktur. Ama strateji kurmak için yöntem lazımdır. Felsefe, siyasi felsefe lazımdır. Ve Salafiler kimi demek ki mesela bu tefekkür prosesi imanı dağıdır, bozur vesaire vesaire. Bu elbette bu ahmaklıdır. Böyle olmaz. Biz gerek felsefeyi
yeniden de dirildek. Ama Kur'an üzerinde, Kur'an-ı Kerim esasında ne mesela Yunan fikri, Platon, Aristotel vesaire vesaire yok. O yanlış idi. O 1000 yıl bundan qabaq o Ərəb, şərqi, peripatetik vesaire vesaire fikir məktəbləri bu yanlış idi. Faydalı yanlış. Gerek bunu tekrar elemeyek. Yeni felsefe lazımdır. Ona göre ki Platon felsefesi, Hegel felsefesi, bütün bu küresel düzenin matrisası ki onun tesiri altında bütün beşeriyet bu zamana can yaşayır, şimdi bu yıllarda kurtarmaktadır, dağılmaktadır. Beşeriyet önünde manevi taraftan bir uçurum açılır. Bir yar açılır. Bu yarı, bu uçurumu doldurmak hansı bir buna hansı bir güç, hansı bir güvvet getirdir. Tek İslam. Ama siyasi ideoloji ve siyasi felsefeyi Çikende, Kur'an'da. Bunu neden başlamak lazımdır? Birinci şey odur ki biz gerek anlayak. Küresel düzen fenalıktır. Şer. Mesela Marksistler belə deyirdiler ki cemiyet küresel düzen. Bu tabii bir şey. Ama onun içinde müeyyen yanlışlar var. Mesela kapitalizm. Kapitalizmi ıslah edek, bundan sonra her şey çok güzel olacaktır. Sosyalizmi kurak. Sosyalizm yanlışsız olacaktır. Biz gerek anlamalıyız. Ona göre ki bizim esasımız teoloji, yani ilahiyet ilmleri. Biz ilahiyet ilmleri üzerinde siyasi felsefesini kurmalıyız. Gerek anlayak ki hiç böyle bir şekil, hiç böyle bir düzen yoktur ki küresel sistemini, küresel nizamını yaxşılaştırsın. Bütün bu küresel sistem her taraftan, her vakitte bu şerdir. Ve biz cemaat, ümmet, biz küçük bir deste, biz küçük bir kuşun Kur'an'a ait olan sözler ki biz küçük bir deste ki büyük bir desteğe karşı çıkmıştık. Bir sefere çıktık. Ve bizim gücümüz çatar. Biz büyük desteği dağıtmalıyız. Ve dağıtacağız inşallah. Ama gene de tekrar ederim ki hiç böyle bir fikir ki mesela rey seçkide rey alıp şeriatı nizam mesela Mısır'da ya da başka bir ayrı olan Müslüman bir ülkede çıkarak sonra buna bir başka bir ülkeyi koşarak vesaire bu genişleyecektir. Bu fikirleri çıkarttık. Bizim maksadımız tarihin sonu. Bizim maksadımız Mahdi el-Muntazir aleyhisselamın gelişidir. Ve biz istiyoruz ki Allah Teala bizim çalışmalara göre kömek versin ki Deccal'in ve onun sahibin, yani iblisin bütün oyunlarını biz mağlup etmeliyiz. Bunun için belki de biz neçe nesil tarihinde, neçe nesil içinde fakat cihadda olmalıyız. Yani ki mesela ta saat
o saattir ki hiç kim ondan sorabilmez. Ona göre cevap veren, soruşan kimi bilir. Soruşandan çok bilinir. O saate can biz savaşmalıyız. Ona göre ki güzel bir kuruluş olmaz, güzel bir düzen olmaz. Fakat cihat, fakat mübarize ta Mahdi Muntazır gelişine ve Mahdi Muntazır sünnete göre gelenden sonra bütün kainatı adaletle dolduracak. O şekildeki bu zamana can şimdi o zulmle doludur. Ama bu zulm gelecekti, adalet gelecek. Kıyamet gününden önce bunu anlamak için biz gerek indi siyasi felsefeyi kurmaya başlayak. Bunun için saytlar lazımdır, konferanslar lazımdır. Ve ben sizin dikkatinizi, bu benim axırıncı sözümdür. Şimdi namaz vaktidir ve bu arada zal yarım boştu. O maalesef cemaat dağıldı. Ben axırıncı sözle demek istiyorum ki çok vacip bir şey ve bütün ya da belki de bütün yok ama soruların çoğusuna bir cevap kimidir? Bu Filistin diasporası. Biz hem diasporayız. Biz diaspora meseleleri başa düşmeliyiz. Belki de biz diyebiliriz ki öz vaktinde, kendi vaktinde Marx çok biçildi ki bir sınıf tapdı, buldu. Ki bu sınıfın misyası beşeriyeti azat etmektir. Proletariyat. Elbette gerçek proletariyat bir şey eleyebilmez. Gerçek proletariyat bu hiçbir şeydir. Ama fikir özü, fikir kendisi çok derindir. Böyle bir sınıf olmalıdır. Bu sınıf mücahidler. Bu sınıf Kur'an'da onun adını Allah Teala çekir. Onlar ki bütün yaşayış, hayat ile, bütün mülkü ile ağır ve hafif fisabilillah çıktılar. Onlar mertebelerce başkalardan yüksek olurlar. Bu sınıf bizim azat edici sınıftır. Mücahidler, harbiciler ve başka taraftan da bize beynelmilletçilik eksiktir. Yani ki biz elbette toplanırız. Özbekler, Kafkaslılar, Tacikler ve biz değil ki biz vahidik, birleşmişik vesaire vesaire. Ama duz yeter değil. Duzlamak lazımdır. Bu duz Filistin'dir. Onlar her yerde yaşıyorlar. Onlar 6 ya 8 milyon var. Tunisya'da, Mısır'da, her yerde onlar bu ülkenin adıyla özlerini adlandırırlar. Mesela Mısır'da yaşıyor, o Mısırlıdır. Tunisya'da yaşıyor, o Tunisyalıdır. Ama içinde olan hamısı Filistin. Bir aile. Onların yüreklerinde bir düstur var. Onların hatıralarında hemişe Nakba, hemişe Yahudilerin elinden gelmiş felaket. Ama Fransa'da, İngiltere'de onlara Arap diyorlar, Tunisya'da Tunisyalı vesaire vesaire. Bu size bir şey, sizin görünüşünüze göre bir şeye benzer değil mi? 100 ve 150 yıl bundan kabak Yahudiler hemin şekilde de çalışırdılar. Her yerde, her ülkede onlar yaşadılar. Fransaviler kimi, İngiltere'liler kimi, Ruslar kimi. Ama içinde
Hamısı Yahudidirler. Ve ona göre Marksizm uddu. İndi biz bu aletten istifade etmeliyiz. Filistin bizim anahtarımız. Siyasi felsefeye, felsefi siyasi ideolojiye, beynelmillet komiteye, ona göre ki İslam için lazımdı kim? Başlayın. Başlayın. Ben kurtarmadayım. Ben demek istedim ahırıncı sözle ki bize lazımdı subjekt, siyasi subjekt. Yani mesela biz hangi bir plan kurmaktayız, hangi bir plan ilerlemekteyiz. Ama kimin adından? Müslüman ümmetinden o çok tecrid bir mefhumdur. Mesela bizde İslami komite, İslami komite, Komintern kimi? Marksistlerin Kominterni kimi? Yoktur. Firgelerin birliği yoktur. Diaspora o tecrid bir şeydir. O duman. Biz gerek bir subjekt kurmalıyız, teşkil etmeliyiz, düzelmeliyiz ki onun sözü, onun emri bizim planımız olacak. Hiç kim itiraz etmez. Hamı kendilerini hissedirler ki bizim borcumuz bu emirleri yerine getirmektir. Avtoritet yani nüfuz, emir, nüfuz, irade bir yumruktadır. Ve bu yumruk beynelmillet yumruk olmalıdır. Eğer biz deyirik ki mesela ülkelerin nümayendeleri birleşirler, Mısır'ın nümayendesi gelip Türkiye nümayendesiyle bir yerde oturup meşveret edirler. Böyle olmaz. Bu sadece bu ne bileyim aydınların söhbetidir. Kasıpların faydasına. Yok. Biz bu geçmiş Marksistlerin tecrübesinden istifade etmeliyiz. Onlar nece teşkil ettiler subjekti. Ve sonra siz bilirsiniz ki adamların psikolojisi böyledir ki eğer siz onların yanına, onların önüne gelirsiniz diyorsunuz ki ben komite adından çıkış ederim. Bu başka şeydir. Ben inanıyorum ki bu əsrdə ya hiç vaxt Allah Teala bize demedi ki biz o sağ mekanizmi kimi hükmen qələbə çatmalıyıq ve bizi cennet gözləyir ve bir saat kimi. O dedi ki eğer siz benim yolumdan tərəfə çıkarsınızsa sizi götürür ve başka bir halk ile, başka beşeriyet ile əvəz edeceğim. Əvəz olmamak için gerek şimdi bu meseleyi hal edek. Ve inşallah biz kalmışlar ile kalmayacağız. Çıkmışlar ile çıkacağız. Ve beyin isteyin. Allahu Ekber. Evet, biz de